Merhaba, ben Zeynep Soylu. Kombin Dünyası'na hoş geldiniz. Bu bölümde size blazer ceketleri nasıl kombinleyebileceğinizi anlatacağım. Ben bu ceketleri çok seviyorum. Kardeşim ben senin yılgın bir hoşgörüyle beni benimsemene mi kaldım? Ardından size şu ara yükselişte olan bir moda akımından bahsedeceğim. Son olarak da size kırmızı halıdan bazı görüntüleri yorumlayacağım. Bakalım hangisini beğeneceksiniz siz en çok. Ben favorimi seçtim bile. Leo! 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 Ear problem. O zaman hadi başlayalım. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte blazer ceketler fazlasıyla hayatımıza girdi. Biliyorsunuz ki gündüzden geceye, mevsimlerde de fazlasıyla kullanıyoruz. Oversize'ı ben özellikle çok seviyorum. Onu kullanmakta hem ustalık işi aslında hem de vücut tarzınızı çok iyi bilmeniz gerektiren kalıba sahip olması lazım. Oversize'ları da ben kendi içlerinde ayırıyorum. Size biraz onlardan da bahsedeceğim aslında. Bazılarının kalıpları geniş omuzlarla birlikte arkasının da uzun ve bol gelmesiyle de vücudumuzu sarmasıyla da farklılaşabiliyor. O yüzden burada en önemli tüyolardan bir tanesi, vereceğim tiplerden bir tanesi de sizin için vücut yapınıza göre oversize ceketi de seçmeniz olacak. Blazerlarımızı buna göre kullanıyoruz ve kombinliyoruz. Blazerların en önemli özelliğinden bir tanesi de vücut tipinize göre size'ınızı belirlemeniz. Çünkü oversize'lar olabilir, daha slim kullanıyor olabilirsiniz. Hayat tarzınıza göre de farklılık getiriyor olabilirsiniz ceketlerinize. Bu yüzden size vereceğim en iyi tüyolardan bir tanesi de vücut tipinizi bilmeniz ve ona göre hareket etmeniz. Aslında modanın tüm düzeni bunun üstüne kurulu. Çünkü giydiğiniz kıyafetler, sizin yaptığınız kombinler vücut tipinizi iyi anladığınızda karşı tarafa daha iyi göstermiş oluyor. Vücut tipimizi belirledikten sonra buna göre blazer ceketimizin size'ını da belirliyoruz. Burada slim mi kullanacaksınız, oversize mi kullanacaksınız? Oversize da kendi içinde ceketin kalıbına göre 52-54 olarak da ayrılıyor. Ayrıca burada en önemli noktalardan bir tanesi de gene size vereceğim tüyolardan biri. Ceketin arka kesiminde düz mü geldiği yoksa belimize mi oturduğu da çok önemli detaylardan bir tanesi. Buna da dikkat ederek blazerımızı bedenimize göre seçiyoruz. Dediğim gibi en önemli şeylerden biri de burada kullanım alanımız. Biz geniş omuzlarla ya da oversize olarak daha farklı mı kullanacağız yoksa iş toplantımızda tamamen dar üstümüze oturan bir blazer mı tercih edeceğiz? Buna göre de kombinimizi belirlememiz gerekiyor. Ben vintage'la yeni dönem kıyafetleri bir arada kullanmayı çok seviyorum. Second hand de olabilir. İkinci elde kullanım sürdürülebilirlik açısından çok önemli biliyorsunuz ki. Blazer ceketlerin en önemli noktalarından bir tanesi de geniş omuzlarla sizi daha kuvvetli ve güçlü bir kadın haline getirebilir. Geniş omuzlara ve büyük göğüslere sahipseniz ceketinizin üst kısmını biraz daha geniş tercih edebilirsiniz. Çünkü ne kadar büyürse ve sizin de göğsünüz büyük olduğunda da ceketin içinde kaybolma olasılığınız daha fazla oluyor. Burada biraz aslında bizim dengelediğimiz şeylerden biri de kombinin ceketle bacak boyumuzun aslında orantı sağlamaya çalışmamız. Eğer kalçanız ve basenleriniz büyükse bunu daha fazla kapatabilmek için uzun blazer tercih edebiliriz. Burada işte biraz daha baba modeline gidebiliriz. Vücudumda çok bel oyuntum yok, biraz daha düz bir hata sahibim diyorsanız da burada blazerımızı bele oturanlardan tercih edebiliriz. Böylelikle geniş omuzlar ve ince bir bele sahip göstermiş olacağız kendimizi. Belimize oturan bir blazer tercih ettiğimizde de pantolonumuzu geniş kullanabiliriz. Boru paça da gelebilir. Daha geniş bir paça da tercih edebiliriz. Çünkü burada istediğimiz belimize oturmasını sağlamak ve belimizi daha ince göstermek. Böylelikle belimizi daha ince göstermiş olacağız. Peki Zeynep, ceketlerimi business olarak nasıl kombinleyebilirim derseniz, toplantıya gideceksiniz, belki daha ciddi bir iş görüşmeniz var. O zaman fularınızla imza atacağınız bir noktada yaratabilirsiniz. Biraz daha bele oturan, daha yakası kapalı, belki böyle 60'lar 70'leri andıran bir ceketle birlikte de fuları bütünleyebilirsiniz. Böyle bir kombin benim daha hoşuma gidiyor. Orada da farklılık yaratmış olacaksınız. Ceketimizin rengine göre de fularımızın tonlarını belirleyebiliriz. Bu da ayrıştıran şeylerden bir tanesi oluyor. Çünkü daha fazla uyum sağlamış oluyoruz kombinimizde ve rujumuzda da bunu destekliyoruz. Efendim, kanalımız Eclectic Grandpa. Eclectic Grandpa akımında gördüğümüz en fazla ürünlerden bir tanesi de beyzbol şapkaları, vintage saatler, 70'lere dalgasını vuran kelik gözlükler ve vintage parçaların çoğu diyebiliriz aslında. Bu akımda aslında dede görüntüsünü biraz daha farklılaştırıp yani tamamen ters köşe yapıp eklektik bir tarz yaratıyoruz. En fazla gördüğümüz örneklerden benim de çok beğendiğim bir örnek bu. Beyaz tişörtlerin üstüne giyilen deniz süveterleri. Peki bu akım sadece kadınlar tarafından mı tercih ediliyor? Tabii ki hayır. Erkeklerin
Özellikle en fazla gördüğümüz Harry Styles tarzının bence çok iyi bir örneğini görebiliyoruz. Beyaz tişörtleri, renkli, desenli süveterlerin yanı sıra bir de gömleklerle de birlikte kombinliyor. Bunun en güzel tarafı da bence vazgeçilmez inci kolyesi. Harry Styles'ı sokakta yürürken, kliplerinde, çekimlerinde inci kolyesiyle birlikte tamamlarken bu görüntüyü fazlasıyla görüyoruz. Eclectic Grandpa'da aslında tek bir desene bağlı kalmıyoruz. Pantolon çizgili olabilir, üstüne giydiğiniz süveter başka bir desen olabilir. Bir de bunun içinde kullandığınız gömlek de apayrı bir desene sahip olabilir. Zaten burada önemli olan şey uyumu yakalamak. Şimdi size bazı kırmızı halı görünümlerini yorumlayacağım. İlk görünümümüz Doğa Cat'in Met Gala'da giydiği kedi görünümü. Gerçekten kedi olduğu bir görünümle karşı karşıyayız. Doğa zaten her zaman farklı giyinmeyi de çok seviyor biliyorsunuz ki. Her açılışta, her bir uzalıda kendinden bahsettirmeyi de üstüne basa basa başarıyor. Bence bu görünümde ışıltıların, parıltıların bir arada olması, kulakları ve kullandığı aksesuarlarla birlikte istediği ilgiyi ve popülariteyi aslında yakaladı diyebiliriz. Ben kötü bulmadım. Show business bu. Kırmızı halıda her şeyi yapmak mübahtır diye düşünüyorum. Aşırı sevdiğim ikinci look'a geldik. Bayılıyorum kendisine. Zendaya bizimle birlikte. Dune galasında giydiği kıyafet gerçekten büyük olay yarattı. Ben bayılarak art paylaştım bu arada Instagram'da. Hem gerçekten stylistinin hem de kendini başarısıdır diyebiliriz buna. Zendaya'nın giderek artan başarısına gerçekten stylistine borçlu diyebiliriz. Ama kendi attitude'unun da kendi tavrının da ne kadar önemli olduğunu bu look'ta çok daha iyi anladım. Bir diğer ürünümüz ise Bella Hadid. Kırmızı halıdaki lookları çok konuşuluyor. Çok da cesur. 2021 Cannes görünümü de gerçekten her zamanki gibi cesaret doluydu. Schiaparelli bir transparan yapraklarla birlikte gördüğünüz üzere Bella'nın her zamanki güzelliğine gerçekten müthiş bir dokunuş yaratmıştı. Ben bu look'u çok sevdim. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Kırmızı halıda en önemli şeylerden biri tavrınız. Bence Bella burada gerçekten Bella. Bir sırada Sydney Sweeney'nin Mimi look'u var. Julia Roberts'ın giydiği bir look'tu. Ben çok hoşlanmıyorum. Ben Sydney'nin bu tarzda takılmasını çok sevmiyorum. Ama bu Sydney'nin bence en iyi haliydi. Dediğim gibi böyle çok cici kız modlarını onu sevmiyorum ben. Daha seksi, daha cesur, daha maskülen duruşunu fazlasıyla beğeniyorum. Ve gelelim Emma Stone'un Oscar look'una. Oh boy, my dress is broken. Çok fazla görülmüş bir görünümdü bu. O yüzden ben aşırı beğenemedim ama Emma'yı çok seviyorum. Büyük kalp kendisi de ama bu bence olmadı. Çok daha renkli bir tercih yapabilir. Ve son lookumuz da hamile dönemlerinden Rihanna'dan geliyor. Bu dönem çok fazla trend olduğunu biliyorsunuz. Hamilelikte transparanlık, daha seksi görünümler. Ben seviyorum. Cesaretli olan kadınların zaten her zaman destekçisiyim ve tarzlarda, tasarımlarda her zaman destekçisiyim. Bu lookta bence Rihanna'nın gerçekten iyi hamilelik looklarından bir tanesiydi. Ben diyecek bir şey bulamıyorum Rihanna'ya. Her zaman iyi, mükemmel. Rihanna çoğalmalıcım seviyorum. Senden bir sürü olsun istiyorum. Ama artık bir tane albüm yap, doğum yapma. Bu hafta sizinle kombin önerilerinden bahsettim. Trend akımları konuştuk. Bakalım haftaya neler olacak? Yorumlara bekliyorum hepinizi. Burada yazın bekliyorum.